Emir Timur, namı diğer Timurlenk. Bu lakap, savaşta aldığı bir yara nedeniyle aksayan bacağına atfedilmişti. Ancak aksak adımları, dünyanın en büyük fatihlerinden birinin yükselişini engelleyemedi. Onun hayali, Cengiz Han'ın ölümünden sonra dağılan Çağatay Hanlığını, İlhanlılar ve Altın Orda kalıntıları üzerinde Cengiz İmparatorluğunu yeniden diriltmekti. Seferleri bu vizyonun birer kanıtıydı ve Timur, dünyanın kaderini değiştirecek bir irade ortaya koymuştu. Semerkant merkezli bir devlet kuran Timur, kısa sürede Türkistan'dan Anadolu topraklarına kadar olan bölgeyi ele geçirdi. Ardından kuzeydeki Altın Orda Devleti'nin üzerine yürüyen Timur, onların da belini kırdı. Timur'un Altın Orda üzerinde seferde olmasını fırsat bilen İran'daki bazı yerel beyler Timur'a isyan etmişti. 1392-1397 yılları arasında Emir Timur, ülkesinin batısını güvence altına almak amacıyla 5 yıllık bir sefere çıktı. Bu seferde Erzurum'a kadar ilerleyen Timur, Memlükler üzerine yürüyecekken Altın Orda Sultanı Toktamış'ın Azerbaycan'ı yağmaladığını öğrendi. Ayrıca Memlük Sultanı Berkuk, Osmanlı Sultanı Bayezid, Kadı Burhaneddin ve Altın Orda Hanı Toktamış arasında Timur'a karşı bir ittifak kuruldu. Timur, bu tehditlere yanıt olarak ilk olarak kuzeye yöneldi ve Toktamış'ı mağlup ederek Altın Orda Devleti'nin gücünü tamamen kırdı. 5 yıllık sefer sonucunda büyük ganimetlerle başkenti Semerkant'a döndü. Kuzeyi güvence altına alan Emir Timur'un asıl niyeti Çin üzerine yürümekti. Ancak hem bu seferin maliyeti hem de siyasi durum şimdilik bu savaşa izin vermiyordu. O yüzden karışıklık içindeki Hindistan'a gözünü dikti. Bu dönemde Hindistan'da Delhi Sultanlığı'nda hüküm süren siyasi otoritenin adı Türk kökenli Tuğluk Hanedanlığı'ydı. Tuğluklar devri, Delhi Sultanlığı'nın siyasi tarihinde gerileme dönemi olsa da, kültür hayatı ve imar faaliyetleri açısından parlak bir dönem yaşanıyordu. 1388'de Firuz Şah'ın ölümünden sonra, şehzadeler arasındaki mücadeleler, sultanlığın kötü duruma düşmesine sebep oldu. Son 10 yıl içinde, Tuğluk Hanedanlığı'na bağlı Delhi tahtı 7 kez el değiştirmişti. Timur, bu karışıklıktan faydalanmak istiyordu. Yani, Hindistan'daki Müslüman olmayan gruplara ceza vererek Çin seferi öncesi maddi kaynak elde edecekti. Ayrıca Delhi'de Moğollardan kaçan pek çok alim, sanatkar, mimar, şair ve müzisyen vardı. Onları da sahiplenmek istiyordu. Zaten Hindistan, milattan önce 7000'li yıllara dayanan zengin kültür mirasıyla her zaman kahraman komutanların hedefi olmuştu. Timur, herkesi şaşırtacak şekilde 1398 Mart'ında 90.000 kişilik ordusuyla Semerkant'tan harekete geçti. Yapılacak seferin adı Hindistan Seferi'ydi. Timur bu sefere kafirlere cihat adını vermişti. Semerkant'tan Delhi'ye 2000 kilometreye yakın bir yol aşacağı, engebeli araziler, çöller, coşkun akan nehirler, buz tutan dağlar ve yol üzerinde karşılaşacağı silahlı gruplar vardı. Emir Timur, Ekim ayında Indus Nehri'ni geçerek Kuzey Hindistan'a
bugünkü Pakistan sınırlarına girdi. Önce olarak torunu Pir Muhammed, Multan gibi kuzeydeki önemli şehirleri ele geçirmişti. Emir Timur ve yaklaşık 100.000 kişilik ordusu, Tuğluk Hanedanlığı'nın başkenti, Delhi'yi ele geçirmek için tüm Kuzey Hindistan'ı yağmaladı ve ardından Delhi'ye ilerledi. Müslümanların sıkıntılarını dinleyen Timur, kafirlere ise acımasızca davranıyordu. Delhi'deki Tuğluk Hanedanlığı'nın tahtında Firuzşah'ın torunu II. Mahmud bulunuyordu. II. Mahmud, Emir Timur'un saldırısına karşı birliklerini organize etti ve Timur'un ordusunu Delhi yakınlarında karşıladı. ...1398 yılının Aralık ayında iki büyük ordu karşı karşıya geldi. Timur'un ordusu yaklaşık 90 ila 100 bin askerden oluşuyordu ve ağırlıklı olarak atlı birliklerden meydana gelmişti. Emir Timur'un ordu düzeni o döneme kadar hiç görülmemiş derecede karmaşık ama aynı zamanda son derece disiplinliydi. Delhi Sultanı II. Mahmud'un ordusu ise 10.000 atlı ve 40.000 piyadeden oluşan toplam 50.000 askerden meydana geliyordu. Delhi ordusu gayet iyi donanımlı, disiplinli ve düzenliydi. Ana vurucu güçleri ise savaş filleriydi. Sultan Mahmud'un ordusunun önünde tam 120 savaş fili yer alıyordu. O dönemde filler adeta bugünün tankları gibiydi. Her fil zırhlarla korunuyor ve sırtındaki kulelerde 5'er okçu taşıyordu. Bu heybetli düşmanlar, Timur'un asıl gücünü oluşturan süvarilerini ciddi şekilde korkutmuştu. Delhi ordusu, sahaya hilal şeklinde dizilmişti. Savaş, Timur'un atlı okçularının Delhi ordusuna saldırısıyla başladı. Bu ilk saldırının amacı, düşman hatlarını bozmak ve mümkünse, merkez kuvvetlerden öncü birlikleri ayırmaktı. Timur'un atlı okçularına karşı, Delhi Sultanlığı'nın şöhretli piyade okçuları ve süvari birlikleri direniş gösterdi. Ancak bu çatışmalardan bir sonuç alınamadı. Bunun üzerine Timur, süvari birliklerine doğrudan cephe saldırısı yapmalarını emretti. Dört nala saldırıya geçen Timur'un süvarilerinin karşısında, daha önce hiç karşılaşmadıkları bir sürpriz bekliyordu. Sultan Mahmud, 120 savaş filini süvarilerin üzerine sürdü. Timur'un atları, daha önce hiç fil görmemiş olduklarından paniğe kapıldı ve süvariler, çatışmanın ardından geri çekilmek zorunda kaldı. Timur'un ordusu, ardı ardına saldırılar düzenlese de bir türlü filleri aşmayı başaramadı. Savaşın gidişatının kötüye gittiği ortadaydı.
Tam bu sırada Emir Timur çadırına çekildi. Bazı kaynaklara göre savaşın ortasında uyuduğu söylenir. Ancak komutanların beklediği şey savaşın kaderini değiştirecek bir plandı. Bir süre sonra Timur çadırından çıktı ve komutanlarına tüm develeri savaş meydanına getirmelerini emretti. Timur, fillerin ateşten korktuğunu biliyordu. Develeri ordunun önüne zincirle birbirine bağlattı. Ardından bu develerin sırtlarını fitil, pamuk ve kamışlarla donattı. Her devenin arkasına elinde meşale taşıyan bir asker yerleştirildi. Tuğluk ordusunun fil birlikleri harekete geçtiğinde Timur, develerin üzerindeki yüklerin ateşe verilmesini emretti. Alevler içinde kalan develer, zincirlerle birbirine bağlı şekilde fillere doğru koşmaya başladı. Ateşi gören filler paniğe kapıldı ve üzerlerindeki okçuları yere atarak Delhi ordusunun merkezine doğru kaçmaya başladılar. Filler, merkez ordudaki piyadeleri ezip geçerek büyük bir kaosa neden oldu. Timur'un hem acımasız hem de dahiyane planı işe yaramış, düşman filleri kendi ordularını yok etmişti. Bunun ardından Timur, tüm ordusuna saldırı emri verdi. Savaş artık onun için bitmişti. Böylece Emir Timur, dahiyane taktiği sayesinde savaşı kolayca kazandı. Zaferin ardından Delhi'ye girerek Hindistan tahtına oturdu. Askeri yeteneklerinden çok etkilendiği savaş fillerini ordusuna kattı. Kazanılan geniş topraklar ve sayısız hazineyle ordusunu zenginleştiren Timur, başkenti Semerkant'a zaferle döndü. Artık çok arzuladığı Çin seferine gidebilirdi. Ancak kaderin Timur'un hakkında başka planları vardı. 1402 yılında Ankara'nın sıcak topraklarında Sultan Bayezid ile karşı karşıya gelecekti.